Undermind yaklaşırken The War Within'in ilk patch'inin hikayesine dair konuşmamız gereken son şeyleri de konuşup hikayeyi artık toparlayalım. Bu videoda aslen Fate of the Kirin Tor görevlerini yani Dalara'nın ardından Kirin Tor'un kendiyle yüzleşmesi ve geleceğe dair planları üzerine konuşacaktım. Ancak görev serisini bir daha izleyince aslında üzerine özellikle konuşmaya değecek çok az şey olduğuna karar verdim. O yüzden görev serisini adım adım anlatmak yerine özetleyeceğim ki bence bu özet sırasında da aslında bu görev serisinde Blizzard'ın bence nerede hata yaptığını da anlayacaksınız. Ardından son iki arşiv kaydını değerlendirip son olarak Aşk-ı gözden kaçırmış olabileceğiniz çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Hadi daha fazla uzatmadan başlayalım. Kirin Tor görevleri Khadgar'ın ricasıyla başlıyor. Kirin Tor üyelerinden Blood Elf büyücüsü Ates Sunriver, Dalara'nın yıkıntılarının olduğu kıyıdan ayrılmıyormuş ve Khadgar da bundan endişelenmiş. Hem yorgun olduğu hem de oraya dönmeye hazır hissetmediği için de Aetes'e yardım için bizi gönderiyor. Can we all grieve Dalaran? But Aethys may need help processing its loss. Yani görev serisinde odağı Khadgar değil, Aetes'in travması. Ayrıca Khadgar'ın yalnızca fiziksel olarak değil ruhsal olarak yaralandığını da anlıyoruz bu görev serisi sırasında. Darkheart'ın içinde hapis kalmak maalesef gücünü çok tüketmiş. Zaten Aetes'in yanına vardığımızda Khadgar'ın geride kalma tercihine saygı duyuyor. Aetes günlerdir ne yemiş, ne içmiş, ne de uyumuş. Dalaran yakıntılarının arasında geziniyormuş. Ardından Kirin Tor büyücü meclis üyelerine göndermemiz için bize 3 mektup seçeneği sunuyor. Biz de birini imzalayıp yolluyoruz. Fakat öğreniyoruz ki gelmekten çekinmelerinin sebebi Dalaran'ın yıkılmasının ardından bölgede kalan arcane enerjinin yarattığı kirlilik. Biz de o yüzden öncesinde Aetes'in kampın çevresinde bir bariyer oluşturmasına yardım ediyoruz. To me, it seems that Kirin Tor continue to make the same mistakes. If fate has brought Dalaran low twice, maybe it should not be rebuilt. For all the ground we gain, we lose people and history. Now, champion, use the Frostfire Essence to seal the barrier. Sonra görüyoruz ki çağrıya birinden cevap gelmiş. Kalegos, Dalara'nın yıkılmasının ardından zaten Khadgar uçuyormuş, tam varmak üzereyken mesajı almış. You are not alone, friends. Kalegos! You got my message. Peki Kalegos bir ejderha olduğu halde gelmesi niye bu kadar uzun sürmüştür? Ya aslında The War Within'in başlangıcıyla hikayenin şu anki aşaması arasında ne kadar süre geçti bilmiyoruz ama bence en fazla bir ay olmuştur. Haritada Dragon Isles ve Khazalgar'ın lokasyonlarına bakarsanız aslında Azeroth'un bir ucundan diğer ucuna uçmuş. Ardından Kalegos'un büyülü çantasına sıkıştırdığı eşyalarla sonunda ufak bir kamp kuruyoruz. Aethys, I brought mana potions, but it's obvious what you really need is rest. Rest? No. I am afraid to close my eyes, Kalegos. Şimdi devam etmeden önce biraz Dalara'nın mirasından ve altılı büyücü meclisinden bahsedeyim ki durum netleşsin. Dalaran büyücüler şehri ve yıllardır altılı bir büyücü meclis tarafından yönetilmiş ama bu meclise dahil olmasalar da Kirin Tor birliğine üye olanlar da var. Aetas gibi. Ve görev serisinin odağı da bir bakıma Kirin Tor'un bir hatasını vurgulamakla ilgili. Dünya üzerinde incelenmesi gereken bütün tehlikeli eşyaları, kitapları ve benzeri çok kıymetli şeyleri arşivlemek ve bunun üzerine yine buldukları tehlikeli iblisleri, undeadleri, void askerlerini de Violet Hall'da hapsetmek. Bu her ne kadar mantıklı ve gerekli gibi görünse de Dalaran ikinci kez yıkıldı ve bir daha inşa edilse dahi aynı şeyin yaşanmayacağının garantisi yok. This city is home to such power, all squandered by the Kirin Tor. I'll put it to much better use. Yani Dalaran müthiş bir büyü gücüne ev sahipliği yapıyordu şehirde dolup taşan arcane güç yüzünden. Zaatat da hepsini Darkheart'ın içine emdi mesela. Şimdi şehir yıkıldı. Eşyaların hepsinin yıkıldığına veya tehlikeli kişilerin eline geçmeyeceğinin garantisi var mı? Görev serisinin dersinde Medivh'in kitabını buluyoruz mesela. Belki de Dalaran'daki en değerli eşyayı ya da Katranatir diye bir Dreadlord hapsedilmişti aslında o Violet sitelerinin tepesinde. Şu tepede parlayan şey var ya, o Dreadlord'un hapsedildiği ruh taşı. Ya o Dreadlord serbest kaldıysa nasıl tespit edeceksin ki? Kimin yerine geçmiş olabileceğini nasıl anlayacaksın? Onatrizm Trisfol konseyinden nefret ediyor bu arada. Kirin Tor meclisinin eski versiyonundan yani. O yüzden yıllar boyunca Dalaran'a ve büyücülerinin başına hep bela olmuş. Görev serisine devam edersek öğreniyoruz ki Kobotlar bu ortaya saçılan eşyaları çalmış. Biz de peşlerinden gidip çalan eşyaları geri alıyoruz. Ancak Kobotlardan biri ölmüş ve üzerinde bir kolye var. Lanetli bir kolye.
curse! Hold on! Ve görevin ilginçleştiği tek kısım. Bu kolyeye tıklayınca kendimizi bir anda bir cephe evrende buluveriyoruz. Ve buraya hapsedilmiş ruhlar var. O ruhlarla konuştuğumuzda beni kanalizasyonda buldu. Uyuyacak güvenli bir yere yemek vaat etmişti. Burası çok soğuk. Deney başarısız olduğunda çok sinirlendi. Bize yardım edebilir misin? Bunları okuduğumda ulan hayır yine mi sen dedim. Yine oymuş. Enough! Did the council send you to seize my tomes again? Kel'Thuzad. Yine Kel'Thuzad. Her zaman Kel'Thuzad. Ama merak etmeyin bu sefer başımıza bela olmayacak çünkü bu sadece yankısı. Ve evet Kel'Thuzad da orijinal meclis üyelerinden biri zaten ve güç arayışı onu büyücülükten Necromancer'lığa ve Lich King'in hizmetine kadar götürdü. Kirin Tor'u her zaman vizyonsuz ve faydasız olarak gördü. Ellerindeki gücü düzgün kullanmadıklarını düşündüğü için. Güzel bir dokunuş. Well, a mistake? Is that not what the Kirin Tor is now? Bumbling mages making mistakes and meddling in what they understand not. They mistake cowardice for morality and wisdom for mediocrity. True power can only come from sacrifice, from setting aside taboos and fear, and venturing into the unknown. So do not speak to me of mistakes. The Kirin Tor is the mistake. I have chosen my path, one of learning and discovery. I will not be hindered by the short-sightedness of those who cling to the illusion of right and wrong. Now go, before I find use for you in one of my experiments. We're back. Kel'Thuzad helped us. And the necklace is just a necklace now. Our brush with Kel'Thuzad underscores my greatest fears about the Kirin Tor. We need to regroup. Yıkım alanına döndüğümüzde bir bakıyoruz da kim gelmiş? Jaina. Spoken to Aethys at the outpost. Not yet. I thought I was ready to see Dalaran's ruins again, but I arrived and just froze. That's understandable. Come, we'll go together. Burada hemen detay verelim. Kalecgos ve Jaina aslında aşık ancak biri Kultiras'ta biri de Dragon Isle'da yaşananlara odaklanınca ilişkileri biraz soğuyor. Şimdi ise tekrar bir araya gelmeye çalışıyorlar. Grief heals slowly, Aethys. Be patient, and more will answer your missives in time. Şimdi burada Jaina çok tepki çekmişti. İşte o kim ki Aetas'a binlerce yıl yaşamış bir elfe keder ve kayıpla nasıl başa çıkacağının dersini veriyor ya da zamanla Dalaran'daki Blood Elf'leri katletmemiş miydi diye. Yani o çok eski bir konu. Bir gün üzerinde konuşurum ama köprünün üzerinden çok sular aktı ve Jaina hatalarının da farkına vardı ve ciddi bir karakter gelişiminde yaşadı. O yüzden ben bunu tamamen iyi niyetle söylediğini ve çok da abartılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Zaten görev serisinin bundan sonraki kısmı da aslında Jaina üzerinde ve her ne kadar Jaina'yı sevsem de eleştireceğim kısımlardan biri bu olacak. Jaina ile bu sefer aşka eteğiniyoruz ve öğreniyoruz ki Neribinler Dalaran yakıtılarından çaldıklarıyla Khazalgar'ın altında bir mana bombası oluşturmak üzereymiş. Mana bombası. Bunun çok önemli olmasının iki sebebi var. Birincisi mana bombası WoW'da atom bombasının karşılığı. İkincisi ise Jaina'nın geçmişindeki en büyük travmalardan birinin de sebebi mana bombası. Jaina'nın Kalimdor'da kurduğu evi Theramore, Hord'un eski Warchief'i Garrosh'un emriyle atılan mana bombasıyla yok edilmişti. Yani aslında Dalaran, Khadgar ve Kirin Tor'la ilgili olması gereken görev serisi iyice Jaina odağına kaymaya başlıyor ki ben de bunu Jaina'da biraz anlatalım bari demişler de işi buna çevirmişler diye yorumladım. This is a worst case scenario, and we only have ourselves to blame. Jaina, Theramore'un ardından diğer konsey üyelerinden mana bombası yapımına dair tüm kaynakların yok edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu ancak dinletemediğini söylüyor. Jaina'yı dinlemedikleri için de yıkımın ardından Neribinler bu sefer kendi mana bombalarını yapmaya başlamış. Bu arada şunu da diyeyim, Khadgar, Legion'dan itibaren Dalaran Meclisi'ne katıldı. Yani bu durumun onunla ilgisi yok. Jaina'nın direktifleriyle bombayı etkisiz hale getiriyoruz ve az önce dediğim gibi Medivh'in kitabını burada buluyoruz mesela, ortalıkta. This bomb should not have been built. Kirin Tor leadership is to blame, but we are all complicit and must atone for it. I will dispose of the bomb, destroy the other artifacts, and meet me in the Tranquil Strand.
Evet, Kirin Tor'un hatalarına dair vurgular devam ediyor. Ardından artık iş hoşça kal merasimine geliyor. Dalaran saldırısında hayatını kaybedenleri temsil etmesi için kayıklar hazırlanmış. Biz de onlardan geriye kalan eşyaları ilgili kayıklara yerleştiriyoruz. No matter how painful, we must embrace change as we honor those we have lost. We must acknowledge our past errors and correct our course. As we send them off, we let go of the past to face the future. Ve evet, böylece Kirin Tor üyeleri Dalaran'da hayatını kaybedenlere hak ettikleri saygı gösterirken bir yandan da geçmişleriyle yüzleştiler, ancak işimiz daha bitmedi. So, what now? We rebuild, but not just brick and mortar. We need changes to our foundation, to us. Agreed. We must move forward with intention and learn from the mistakes we were too prideful to before. I admit I was blinded by the ivory towers of Dalaran. I believe the Kirin Tor's wisdom was nigh infallible. Let us pledge then that the new Kirin Tor will be different. No more councils, no more floating cities, and no more meddling in world affairs. Then we are all in agreement. We will start anew. For the Kirin Tor. For all of us. Good. Because this old man is tired. I will go to Donegal to rest, and then start rebuilding the connections we have lost. Are you going to stay, Kalecgos? The Dragon Isles can endure a little longer without me. We have much work to do. Görev serisinin sonunda geride kalanlar geçmişte yaptıkları hatalar ışığında yeni bir Kirin Tor'un kurulması için sürece başlıyorlar. Fakat bazı önemli farklar var. İlki, demek ki Dalaran tekrar inşa edilmeyecek. Çünkü görev serisi boyunca bu vurgulandı. Bir meclis de olmayacak, ancak burada benim garibime giden artık Azeroth'ta yaşanacak olaylara da karışmayacağız diyorlar. Neye yarayacaksınız o zaman? Cidden yani Kirin Tor kurulacak ama neye etkisi olacak? O zaman bu büyücüler grubunun nerd aktivitesi gibi bir şey olacak yani, araştırma ve okuma üzerine. Bir yandan haklılar çünkü başlarına gelmeyen kalmadı ama bunun sebebi dünyadaki tüm önemli eşyaları aynı yere toplamaya çalışıp şehri bir hedef haline getirmeleriydi. Bence Kirin Tor tekrar kurulmaya başlayınca kararlarını gözden geçirirler. Özellikle Midnight'ta geçirmek zorunda kalacaklar. Ayrıca bunun kaydını alamadım ancak görev serisinin en sonunda Jaina ile Khadgar arasında bir konuşma geçiyor. Bu konuşmaya göre de Jaina dünyaya dağılan Kirin Tor üyelerini bulmak, meclis üyelerini aramak ve yani Kirin Tor'un tekrar kurulmasını sağlamak için yolculuğa çıkacak. Yani belki de bir süre ortadan kaybolacak, bilemeyiz. Bunun için yani Kirin Tor'un tekrar kurulması için bu durumda da Kirin Tor'un yeni lideri Jaina olabilir. Ki Jaina hakkında şunu da söyleyeyim. Jaina şu an yani medieval ağaçlar ortalıkta olmadığı için belki de resmi olarak Azeroth üzerindeki en güçlü büyücü. Kirin Tor demişken mesela büyücü meclisinin diğer üyelerine ne oldu dediğim gibi? Khadgar, Kalecgos, Aitas ve Jaina burada ama başkaları da var. İsimleri bile geçmedi. Aleyre Khadgar'a tekerlekli sandalyeyi yapanın Modari olduğunu söylemese onun yaşadığını bilmeyecektik mesela. Ve işte Khadgar'la Aleyre demişken görev serisinin notunu iyice düşürmeye sebep olan son etmen. Bu görev serisinin Khadgar'a değer vermesi, travma sonrası sürecini bize göstermesi gerekiyordu. Ama sadece en sonda gözüktü. Aleyre'nin da bu görev serisinde olması gerekiyordu aslında. Belki majör bir rolde değil ama en azından son aşamada bulunup Dalaran sonrası hislerini paylaşabilirdi. Çünkü Dalaran'ın son anlarını bir tek o ikisi gördü zaten. Khadgar ve Aleyre. O yüzden bu görev serisinde olmalarını beklerdim. Özellikle de Khadgar'ın travma sonrası sürecinin gösterilmesine.
Evet, görev serisi böyle ve bence çok da aman aman değildi yani. Dediğim gibi daha çok Jaina üzerine aslında ama şunu takdir ediyorum. Eskiden olsa bu görev serisini ancak Dwarven'in sonunda görürdük. Ancak o sırada bir sonuca bağlanırdı. Bu sefer üzerinden bir patch bile geçmeden sonuca bağlamaları çok hoş ancak yetersiz geldi bana. O yüzden umarım paketin ilerleyen aylarında bu görev serisinin üzerine konulur ve Khadgar olaya daha fazla dahil olur. Son olarak şunu da diyeyim. Khadgar'ı küçümsemeyin. Hiç beklemediğiniz bir anda hiç ummadığınız bilgilere ulaşmamızı sağlayıp Zaatat'a karşı avantaj elde etmemizi sağlayabilir. Şimdi videonun diğer kısmına geçelim. Evet, Titanların sırlarına doğrudan erişmemizi sağlayan Arkaedas arşiv kayıtlarını en son Kasım ayında değerlendirmiştik. Madem ilk patch'in hikayesini toparlıyoruz, o zaman videonun ikinci yarısında da 4. ve 5. kayıtları inceleyip değerlendirelim. Şu ana kadar Azeroth'un Prime World Soul olduğunu, Titanların gezegen üzerine Manifold adında tüm Titan tesislerini birbirine bağlayan bir sistem inşa ettiklerini ve Beledar'ın Azeroth'un World Soul'un parçası olduğunu öğrenmiştik. Bakalım son iki kayıtta neler öğrenmişiz. Khaz'goroth revealed to me that the corrupting influence of the imprisoned old gods was affecting the world soul. To protect it, we had the Earthen construct the World Core, a vast chamber at the heart of the world. There, the world soul will slumber, with only the Titans to influence it. I must note a disturbing development. As they worked to greater depths, some Earthen began to behave erratically. This could not be countenanced. Most units were repaired and continued their work, but some began to physically change and crystallize. They named themselves Thragar. These faulty units were so greatly affected that they rebelled against us, attacking and damaging the World Core. In the course of studying them, it was determined that long exposure to the World Soul's energies led to the changes exhibited in their core directives. If we cannot prevent this from happening, it will prove catastrophic to not only the World Core, but to the Manifold itself. Measures must be taken. I do not recall this happening. That should not be. This World Core seems as if it was a monumental undertaking. And the Earthen malfunctioning? How would the World Soul's energy cause that? This is very confusing. By the way, what does he mean by repaired? Unclear. But what he said about the Thragar rebelling is most disturbing. The Thragar? That's what they called Granda when he first got to Khazalgar. We regard them as legendary champions, almost demigods. To learn that their directives were just corrupted, that they were anomalies? Was everything we believed mistaken? Or even a lie? Wait, you don't suppose... If the Earthen were affected by the World Soul's radiation, the closer they got to it, could it be that it was actually trying to reach your people? Asking for help, like it did with my Granda, and undoing their directives? Was it actually giving them free will? I do not know. Evet, bu çok büyük bir şeydi açıkçası. Yani her şeyden önce World Soul'un incelendiği bir oda olduğunu öğrendik. Bir yapı. O da belki de bu sematiklerde gördüğümüz oda. Fakat demek ki inceledikleri World Soul tam değil. Çünkü dünyaya yayılmış kristal şeklinde Beledar gibi ya da Saena'da kristal gibi parçalar var. Belki de World Soul o kadar güçlü ki
tamamlanmamış halde bile Earthen'ları bozmayı başarmış. Titanların Azeroth'u kötüye kullanmaya çalıştıklarını ve Azeroth'un buna elinden geldiğince karşı koymaya çalıştığını ima eden bir kayıt daha. Ve Earthen'ları taştan kristale çevirmiş. Azeroth'un kutsama yöntemi kristalleştirme yoluyla. Aynı Sion adasındaki yankıları kristalleştirmesi gibi ya da Magni kristalleştirmesi gibi. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Bu kristalleşen Earthen'lar yalnızca Tregar'dan ibaret değil. Yani hiçliğin etkileyip dönüştürdüğü Earthen'lar da kristalleşmiş. Hatta zihinleri hiçliğin sonsuzluğuna, mükemmelliğine açılmış. Şimdi bu nasıl oluyor? Ya bir tesadüf ya da Versoul çoktan hiçliğin eline düştü ve hiçlik etkisi yüzünden Earthen'lar bozulup Titan etkisine karşı gelmeye başladılar. Ya da bunun sebebi uyanış makinesidir. With the danger posed by the rogue Thragar, the great Amon Thul ordered the rebellion to be quelled, and the Thragar hunted down until the threat was neutralized. However, the issue of Earthen malfunction under the influence of the World Soul's energies remained, and so a new solution was devised. The Earthen of Khaz Algar will relinquish their memories into an archive to preserve recorded data and purge the influence of the World Soul's energies. By initiating this protocol on a regular cadence, we will ensure the Thragar malfunction does not take hold again. To secure compliance, the Titans have programmed edicts into the operational Earthen to regulate and enforce their discrete functions and efficiency. Thus, the Earthen will maintain the integrity of the Coreway and the machines of Khaz Algar. Should the edicts be broken, more permanent failsafes have been set into place. With these difficulties behind them, the Titans have declared that the World Soul remains, dreaming, safely contained within the World Core, where no harm will come to it. I do not know why I commit this information to the archive, why I risk its discovery in the future. Perhaps the World Soul's influence does not extend solely to the Earthen. What we've learned here, it calls the entire history of Azeroth into question. What if our history isn't what they said it was? So the Keepers stole our memories and let us believe that it was for our own good? That it was so we could continue to fulfill our purpose? No, not even our purpose. We built the greatest structures the world has ever seen, and they set us to become maintenance drones, just cogs in a machine. And it does seem that they did it to keep you complacent, obedient, following their edicts, and eliminating those of you they couldn't control. Those edicts, they were bonds of servitude, and we never even knew. And then when the Sundering happened, we were cut off from all of it. And Arcadis never returned to help us. Why didn't he return? Our entire history, our culture, held in that archive. I want my memories back.
I want all our memories back. Damn the Titans. I'm starting to think there's more to the World Soul than the Titans wanted us to know. That they had other plans for it, and Azeroth, than we were led to believe. What if all of us, even Arcadis himself, have been deceived? Belki de Void etkisinde kalan Ortunların da kristalleşmenin sebebi Corruption'ın uyanış makinesi aracılığıyla yayılması olabilir. Titanların kurduğu sistemi bozmalarının sonucunda Ortunlar taştan kristale dönüşüyorlar. Başka çok önemli bir detay aslında Dwarvit'in hikayesinin bu ilk aşamasında hep vurgulanan bir şey. Ortunlar anılarını düzenli olarak kaybedip sıfırlanarak işlerine devam ediyorlar. Yüzlerce kez. Ama ben o anılar siliniyor diye düşünmüştüm. Tam aksine inanılmaz bir arşiv var o makinede. Ve o makineyle sıfırlanan Ortunların anıları da bizim bu dinlediğimiz arşive aktarılmış. Ve daha komik olanı World Soul'un enerjisi belki de Arcadis'i bile etkiledi. Kendi de diyor niye en başından beri her şeyi kaydettim ki diye. Eğer bu kadar gizli kalması gerekiyorsa. Azeroth Titanlara karşı tek başına yapabileceği her şeyi yapmış aslında. Ve Xal'atath da o anıların peşinde. Azeroth'un geçmişindeki özel bir anı arıyor. Hangisi şimdilik bilmiyoruz. Olaya Ortunların açısından baktığımızda da kültürleri, tarihleri yok edilmiş ve her an ortadan kaldırılmaya hazırlar. Ama Aman'Thul'un açısından bakarsan da her şeyden önemli olan World Soul'un korunması ve düzene oturtulması. O yüzden kendi yarattıkları ve tek amacı en azından onlara göre bu ruhu korumak olan bir ırkın anıları, geçmişi vesaire büyük resimde önemli kaybeden şeyler. Video sonunda kısaca bahsetmek istediğim şey Aşk-ı-Et'teki gizli bir sırla ilgili. Bunu bana arkadaşım göstermişti. Belki siz çoktan yapmışsınızdır ama Aşk-ı-Et'te şuradaki örümceklerle dolu mağaraya girip aşağıya yolu bulup atlarsanız kendinizi çok ilginç bir yerde bulacaksınız. Kesinlikle old katlarla alakası olmayan gizli ritüellerin yapılmadığı bir yer. Ama oradaki kitaba da kesinlikle tıklayın. Emin olun hiçbir şey ters gitmeyecek. Bence yeni patch'ten önce bu mağaraya bir uğrayın ama göreceklerinize de hazır olun. Evet, böylece Dwarvit'in ilk patch'inin hikayesini genel hatlarıyla detaylıca değerlendirilmiş olduk bu aylar içerisinde. 11.0.5 boş geçmiş olmasına rağmen dolu doluydu benim için ki kanalda şimdiye kadar kaç tane Dwarvit'in ve Saga videosu olduğuna bakarsanız anlarsınız. Özellikle Alehram sayesinde dolu dolu geçti benim için. Titanlarla ilgili bir sürü şey öğrendik. Anduin tekrar kendine geldi. Xal'atath gibi değerli bir kötümüz oldu. Beledar ve yaydığı karanlık hakkında konuştuk. Cüce severler sonunda favori ırklarının kültürüne iyice hakim olmaya başladılar. Khadgar ve benim gibi Alere sevenler de sonunda hak ettikleri değeri görmeye başladılar. Ya şahsen benim için dolu dolu geçti daha bu ilk patch. Hem lore açısından hem de duygusal fırtınalar açısından. Güldüm, ağladım, defalarca kez ağladım ama çok şükür çoğunlukla gururdan. Gerildim, kızdım. Blizzard'a çok kızdım ama sonra teşekkür ettim. Şok oldum, epik anlar gördük. Benim için harikaydı. Onun varlığı bana etti zaten. Hatta şimdiden özledim yani. Keşke dönüp baştan tecrübe edebilsem diyorum üzerinden birkaç ay geçmiş hikaye için. Ve bana yaşatmaya devam edeceği duygusal fırtınalar için sabırsızlanıyorum. Kapatırken de Iridikron'a teşekkür etmek istiyorum. Görüşürüz. With this, the Harbinger will pry it from their grasp. And when the Titans come to reclaim their prize, I will be waiting.